derste polinomlarda bölme işleminden bahsedeceğim. Şimdi Px polinomu Qx, Bx ve Kx polinomlarını bir tanımlayalım. Şimdi önce bir hatırlama yapalım. Bu bölünen sayıydı. Bu bölen, bölüm ve kalan. Şimdi normalde biz bölme işleminde bölünen ifadeyi nasıl buluyoruz? Bölenle bölümü çarpıp kalanı ekleyerek. Aynı şey polinomlarda da geçerli. Yani ben Px polinomunu nasıl bulacağım? Qx ile Bx'i çarpıp Kx'i üzerine ekleyerek buluyorum. Şimdi polinomlarda bölme işlemi yaparken tabii şuna dikkat ediyoruz. Dereceler Px'in derecesinin Qx'in derecesinden büyük olması gerekiyor. Eşit de olabilir. Derece Px büyük, eşit de olabilir. Derece Qx. Peki bölme işlemi tabii ki Qx'in sıfırdan farklı olması gerekiyor. Eğer kalanım sıfırsa, yani Kx'im sıfırsa Px Qx'e tam olarak bölünür. Px polinomu ise Px polinomu Qx polinomuna tam olarak bölünür. Şimdi bölme işlemi nasıl yapıyoruz peki? Hemen bir tane örnek yapalım. Px polinomu x küp artı 3x kare artı 5x artı 7. Qx polinomu da x eksi 3 olsun. Şimdi normal bir şöyle bizim bakkal bölmesi dediğimiz şu bölme işlemini yapalım. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu. Birinci terimi yani birinci terimlerle aslında işlem yapıyorum. X küpü x'e böleceğim. Yani ben x'i neyle çarparsam x küp elde ederim? X kare ile. Tek tek çarpıyorum. X küp. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi 3x kare. Normal bölme işlemi nasıl yapıyorsak paydayı eksiyle çarpıyoruz bunu. Normal bölme işleminde yaptığımız gibi gitti. Eksi eksi artı 6x kare artı 5x. 6x kareyi elde etmek için x'i, yani 6x kareyi x'e bölüyorum aslında. Yani 6x ile çarpmam gerekiyor bunu. 6x kare eksi 18x. Yine eksi işaret değiştiriyor. Artı gitti bunlar. 23x artı 7. Tekrar birinci terime bakıyorum. 23x, x var. Neyle çarpacağım o zaman bunu? 23 ile. Yine 23x eksi 69 mu yaptı? Tekrar eksiyle çarpıyorum. Burası artı oluyor. 79 artı 7 69 artı 7 76. Yani kalan 76. Bölüm nedir? X kare artı 6x artı 23. Şimdi bölme işleminde eğer bana kalanı sorarsa uzunca bir işlem yapmama gerek yok. Hemen bununla pratik bir yolunu göstereyim. Yani 76'yı ben aslında başka nasıl bulabilirim? Şimdi bölünen ifade, yani x eksi 3'ü sıfıra eşitliyorsunuz. X buradan 3 geliyor. Şimdi bu 3'ü getirip polinomda yerine yazıyorum. Yani x küp artı 3x kare artı 5x artı 7. Şuraları 3'leri yerleştirelim. 27 artı 9 çarpı 3 27 artı 15 artı 7. Burası kaç etti? 54, 22 kaç yaptı bakın? 76. Yani aslında ben kalanı bulurken, yani polinomda, bu Px polinomuydu. X gördüğüm yere 3 yazdığım için aslında ben P3'ü de bulmuş oluyorum. Yani P3'ü neye eşit oldu? Yani şuradaki 3'ü x gördüğüm yere yazdığım zaman aslında ben P3'ü bulmuş oluyorum. P3 kaça eşit olmuş oluyor? 76'ya. Şimdi polinomlardaki bölme işlemi tabii ki devamında daha detaylı ve güzel sorular çözülmesi gereken bir konu. Şimdilik burada bir bırakıyorum. Devamında daha farklı soru tarzları çözeceğim.